Merhaba. İnsanlara YouTube kanalımdan kitap inceleme videoları yaptığımdan bahsedince bana soruyorlar. Bu kadar okuyorsun, anlatıyorsun. Peki bunlardan ne öğrendin diye. Aslında bu sorunun basit bir cevabı yok. Çünkü kitap okumak ansiklopediden birkaç yeni bilgi edinmek değil, insanın kendi içine yaptığı yolculuktur. Okumak bir tür iç seferdir. Zihnin kendi sınırlarını yoklamasıdır. Kalbin kendi derinliğine dokunmasıdır. Ben kitap okumaya başlamadan önce her şeyi bildiğimi zannederdim. Kendi penceremden gördüğümü dünyanın manzarası zannederdim. Kitap okumaya başladığımda gördüm ki bazı şeyleri bilmiyorum. Daha sonra süreç ilerledikçe, okumalarım devam ettikçe anladım ki ben sadece bazı şeyleri biliyormuşum. Okumaya devam ettikçe en sonunda anladım ki ben bir şey bilmiyorum. Dünya zannettiğim pencere bir duvardan ibaretmiş. Ve işte orada kavradım. Asıl öğrenme insanın cehaletini kabullenmesiyle başlıyormuş. Şimdi o duvarları kırıp pencere yapmak için uğraşıyorum. Montaigne ne biliyorum diye sorar. Onu okurken anladım ki hakiki bilgelik cevaplarda değil, soruları dürüstçe sorabilme cesaretinde gizlidir. Çünkü doğru soru sormak size başka kapılar açar. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nda Raskolnikov'un zihnine girdiğimde gördüm ki insan kendi karanlığıyla yüzleşmeden hakikate yaklaşamaz. Camus'un Yabancısı bana gösterdi ki hayat sıradan bir günün içinde bile varoluşun bütün ağırlığını taşıyabilir. Kafka'nın davasında özgürlüğün ne kadar kırılgan olduğunu, görünmez zincirlerin insanı nasıl kuşattığını hissettim. Ama kitaplar sadece düşünceyi değil, duyguyu da öğretir. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sında bir aşk hikayesi gibi görünen şeyin aslında insanın içindeki yalnızlıkla ilgili olduğunu fark ettim. Tanpınar'ın huzurunda insan ruhunun sürekli bir arayış ve yarım kalmışlık duygusuyla yaşadığını gördüm. Yunus Emre'nin şiirlerinde ise en yalın kelimelerle en derin hakikatlere dokundum. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İşte o dizeler bana şunu öğretti. Kitap okumak aslında kendini okumaktır. Çünkü bütün yolculukların sonu insanın kendi içine çıkar. Mevlana da Mesnevi'de kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsen gülürsen olursun. Diken düşünürsen dikenlik olursun der. Yani insan aslında ruhunun aynasında gördüklerinden ibarettir. Okumak işte o aynayı parlatır. Her kitap bir başkasının hikayesi gibi görünür ama aslında bizim içimizdeki yankıyı açığa çıkarır. Biz satırlarda kendi yaralarımızı, kendi özlemlerimizi, kendi sorularımızı buluruz. Büyük yazarların eserleri bizi sarsar. Çünkü onlar bize yabancı olanı değil, içimizde zaten var olanı gösterir. Homeros'un destanlarında kahramanların savaşını okurken aslında kendi içimizdeki mücadeleyi görürüz. Yunus Emre'nin ilahilerinde okuduğumuz aşk kendi özümüzde aradığımız sevgiyi hatırlatır. Mevlana'nın ne hikayesi bize şunu söyler. İnsan köklerinden koparıldığı için inler. Bizim hayat yolculuğumuz da aslında o ayrılığın acısını dindirme çabasıdır. Kitaplar bu inleyişimizi anlamlandırır. Bize kendi sesimizi duyurur. Ve bütün bu yolculuktan sonra anladım ki kitap okumak insana tevazu katar. Çünkü okudukça fark edersiniz ki bildikleriniz uçsuz bucaksız bir denizin kıyısında avucunuza düşen birkaç damladan ibaret. Kitap okumak sabır kazandırır. Çünkü her kitap sizi yavaşlamaya, düşünmeye, sindirmeye davet eder. Kitap okumak sorgulamayı öğretir. Çünkü her kitap başka bir kapı açar ve sizden cesaretle içeri girmenizi ister. Öyleyse bana bu kadar okuyorsun, ne öğrendin diye soranlara cevabım şudur. Okumak insanı dünyayı öğretir. Ama en çok da insanın kendisini öğretir. Okumak bilmediğimizi hatırlatır. Bilmeye çağırır. Okumak bize başkalarının gözünü, kalbini, hayalini ödünç verir. Ve en önemlisi kitaplar bize kendi içimizi okuma imkanı verir. Çünkü en büyük hazine insanın kendi içinde saklıdır. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kitap okuma yolculuğunda bana katılmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin lütfen. Bu videoyu kitap okusam ne olacak diyen arkadaşlarınız varsa ya da neden kitap okumalıyım diyen arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.